Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bu çok şık bebek patiğini çalışacağız. Böyle ayakkabı şeklinde, bot şeklinde bebek patiği. Şöyle altı da böyle. Bunun için iki renkli ipe ihtiyacımız var. Ben beyaz mavi yaptım ama bunu dilediğiniz şekilde beyaz, pembe, cinsiyet belli değilse yeşil, sarı renklerinde kullanabilirsiniz. Şimdi bu patiğimiz için 39 ilmekten oluşuyor patiğimiz. İki renkli ipe ihtiyacımız var. İplerimiz aynı kalınlıkta olmasına dikkat edin. Şimdi beyaz ipimizle 39 ilmek atıyoruz. Ben 39 ilmeği attım ve bir sırada düz geldim. Haroşayı düzden yaptığım için tabanımız, patiğin tabanı hep haroşa olarak devam edecek. Şimdi 39 ilmeği bir sıra ördüm. Şimdi taban artırmasına başlıyoruz. 1 2 tane ördüm. İpimizi doluyorum. İster bu artırmaları nasıl kolayınıza geliyorsa ipi öne alıp örerseniz de artırma olur. Şimdi 17 tane örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tane ördüm. Tekrar artırıyorum. Bir örüyorum. Artırıyorum. Bir örüyorum. 17 tane öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2 ilmeğimiz kaldı. Tekrar artırıyorum. 2 ilmek örüyorum. Patiğin ters tarafında bütün artırdığımız ilmekler dahil hepsini haroşa örüyorum. Evet. Tekrar ön yüze geldik. İkinci artırmayı yapacağız. 1 2 bir sıra önceki artırmamız var. Onu da örüyoruz. Bu sefer ilmeğimiz 3 oldu. Artırıyoruz. Yine 17 ilmek. Bu 17 ilmek değişmeyecek. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Bakın bir sıra önceki artırma yerine geldik. 3 ilmek oldu burası. Yine artırıyoruz. 3 ilmeğimizi örüyoruz. 1 2 3. Tekrar artırıyoruz. 17 ilmek. 1 2 3 4 5 17 ilmeği ördüm. Artırıyorum. 3 ilmeğimiz var. 3 ilmeği örüyoruz. Arka tarafına haroşa olarak komple gidiyoruz. Evet, şimdi 3. artırmamıza geldik. 1 2 3 4 oldu ilmeğimiz. Artırıyorum. Yine 17 ilmek örüyorum.
Bu 17 ilmeğimiz artırmalarımız bitene kadar hiç değişmeyecek. Sağdan, ortadan ve soldan ilmeklerimiz sürekli artarak gidecek. Böylece 6 delik yapmış olacağız. 2. Şimdi artırdım. 1, 2, 3, 4, 5 oldu ortamız. Tekrar artırıyorum. 17 örüyorum. Artırıyorum. Pardon. Artırıyorum. 4 ilmeğimi örüyorum. Sondaki 4 ilmeğimi. Tersten gelirken bütün ilmekleri haroşa olarak örüyoruz. Şu anda 3 tane deliğimiz oldu. Bu 6 delik olana kadar patiğimizin tabanı devam edecek. Yani burası 6 delik, artırmaya kadar da 8 ilmeğimiz olacak. Evet arkadaşlar. Ben 6 deliği yaptım. Başlarımızda 8'er ilmek, ortamız 13 ilmek, sonumuzda 8 ilmek. Aralarda 17 ilmek. Yani toplamda 63 ilmeğimiz oldu. Şimdi mavi ipimizi bağlayacağız. Diğer renkli ipimizi bağladıktan sonra düz örgüye geçiyoruz. Bu şişle yapılan klasik tabandır. Bunun üstüne artık istediğiniz örneği yapabilirsiniz. Evet, bütün ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Şimdi arka tarafında ön tarafa düz çıksın diye bu ilmeklerimizde arka tarafın ters olarak geliyorum. Altı sıra bu işlemi yapacağız. Renkli ipimizde 6 sıra düz örgü çıkana kadar devam edeceğiz. Evet, ben 6 sıramı ördüm. İster 2, 4, 6 önden sayın. İsterseniz arkadaki ters yerden sayarak 6 sıra, yani 3 kere düz gittim geldim. Şimdi şuradaki biye çalışmalarını yapacağız. Beyaz ipimi alıyorum. Bu arkadan alacağımız ilmekler mavi. Bakın şu beyazın arasındaki. Bütün ilmekleri tek tek alacağız. Burada atlamadan gidelim. Yoksa biyemiz dönük dönük olur. Dümdüz çıkması için hepsinden tek tek alarak. Şimdi önce ilk sıradaki mavimi alıyorum. Takıyorum. Ve onu düz olarak ördüm. Tekrar hemen yanındakini
Bakın şunu aldım, taktım, beyazdan örüyorum. Üçüncü ilmeğin altındaki üçüncü ilmeği alacağız. Evet, bakın böyle dümdüz çıkacak. Alttakini alıyorum, takıyorum, ikisini beraber örüyorum. Sıranın sonuna kadar bütün ilmekleri tek tek alarak bu işlemi yapacağız. Evet, sonunda son iki ilmeğim kaldı. Son kenar ilmeğimi de ördüm. Evet, biyemiz bitti. Bakın şöyle açtığınız zaman burası dümdüz duracak. Arka tarafına geliyorum. Bir ters bir düz olarak gideceğiz bu sırayı. Evet, ön sıraya geldik arkadaşlar. Şimdi Selanik örgüye başlayacağız. 6 sıra Selanik örgü öreceğiz. İlk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim düz geldi. Düz olan ilmeğimi şöyle alttan alıyorum. İpimi çeviriyorum, bir tane ters. Çeviriyorum düz ilmekleri. Bakın. Şöyle alt sıraya. Yani direkt örmüyorum, bir altına giriyorum. Tersimi örüyorum. Düzlerimi alttan. Evet, böyle 6 sıra şöyle düz ilmeklerinizi sayacaksınız. 6 tane çıkana kadar arkadan önden, arka tarafta da ön tarafta da düzleri alttan alarak Selanik örgüyü devam edeceksiniz. Yani bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düz sıranız çıkana kadar Selanik örgü devam edecek. Evet arkadaşlar, ben patiğimin bakın 2, 4, 6 tane Selanik yaptım. 6 sırada renkli ipimden düz gittim. Yani şu ikinci biyeyi yapacağız şu anda. Tekrar aynı ilk sırada yaptığımız gibi beyaz ipimizi alıyoruz. Hemen ilk mavi alttaki ipi alıyoruz. Yukarı çıkarıyoruz. İkisini beraber örüyoruz. Yine ilk biyede yaptığımız işlemi yapıyoruz. Tek tek toplayarak gidiyoruz. Evet, bu da ikinci biyemiz.
sıranın sonuna kadar biyemizi yapacağız. Geri gelirken hepsini ters örüp geleceğiz. Ön yüzümüze düz ilmeklerimiz çıkacak. Evet arkadaşlar, ben ikinci biyemi de yaptım, maviyi birleştirdim. Beyazla gelirken de ters olarak örerek geldim. Patiğin arkası böyle görünüyor. Önü de böyle. Şimdi burun kısmını yapacağız. Şişimizde 63 ilmek var. 25, 25, arada da 13 ilmek. Bunun birer tanesi kesilecek. Burun kısmı 11 olacak. Şimdi 25 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Şimdi bir tane kesiyorum. İkisini bir aldım. Ters örüyorum. 2. Düz örüyorum ama düzü Selanik olarak örüyorum. 3. Ters örüyorum. 4. Düzü Selanik yapıyorum. 5. Tersim 6. 7. 8. 9. 10. 11. ilmeğimi yine kesiyorum. Kestim. Burada da 25 ilmek kalması lazım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Evet. Artık bu tarafa gitmiyorum. Dönüyorum. Şu ilk ilmeğimi aldım. Yanındaki düz ilmek. Selanik yapıyorum. 4, 5, alttan alıyorum. 6, 7, düzlerimi alttan alıyorum. 8, 9, 10, 11. ilmeğimi yine kesiyorum. Diğer şişten bir ilmek alarak 11. ilmeğimi kestim. Tekrar dönüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10, 11. ilmeğimi diğer şişimdeki diğer ilmekten alarak ikisini bir alıyorum, kesiyorum ve dönüyorum. Dönünce ilk ilmeği örmüyorum. Yanındaki ilmeğimiz düz. Selanik yapıyorum. Kestim. Dönüyorum. Tekrar alıyorum. Burun kısmında, yani yanlarda 17'şer ilmek kalana kadar bu kesme işlemini birer birer gide gele birer tane alarak 17 ilmek kalacak. Sağda ve solda. Evet arkadaşlar, burun kısmımız çıktı. 17 ilmek burada.
17 ilmekte bu tarafta kaldı. Son kesmemi yaptım. Artık düz örgü olarak örüyorum. Arka tarafına geldim. Bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Bu ortadaki selanikleri de ters olarak örüyorum. Yani o kısımda artık selanik yapmıyorum. Evet, bakın. Patiğimizin burun kısmı ortaya çıktı. Şimdi şu kurdeleyi geçireceğimiz, yani bunu zincir çekip de yapabilirsiniz, delikleri yapacağız. Fakat önce bir kere de boş gidip geleceğiz. Hiçbir şey yapmadan. Evet. Kesmelerimizi yaptık. Ters geldik. Bir sırada düz gittik geldik. Şişimizde kestikten sonra toplamda 45 ilmek kaldı. Şimdi bir, iki tane ördüm. Artırıyorum. Kesiyorum. Bir, iki tane örüyorum. Artırıyorum. Kesiyorum. Kestim. Bir, iki. Artırıyorum. Kesiyorum. Bir, iki. Artırıyorum ve kesiyorum. Bir, iki tane örüp artırıp kesiyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi yapacağız. Daha sonra alttaki gibi bir sırada boş gidip geleceğiz. Yani düz olarak öreceğiz ve tersine geleceğiz. Ben deliklerimi yaptım. Bir sırada düz gittim geldim. Şimdi mavi ipimize geçiyoruz. Artık boğaz kısmına başladık. Şimdi mavi ipimiz, renkli ipimize geçtiğimiz zaman ters olarak başlıyoruz. Ters örüyoruz. Yani düz tarafı arka tarafına gelecek. Bu sırayı ters gidiyoruz.
Evet. Arka tarafa geldiğimizde düz olarak örüyoruz. Yani örgünün düz tarafı artık bu taraf olacak. Bu tarafta böyle düz örerek gidiyoruz. Bakın şurada ben göstereyim size. Şimdi deliklerimizi yaptık. Bir sıra düz gittik geldik. Maviden 6 sıra yapacağız. Beyazdan 4 sıra, maviden 4 sıra, beyazdan 4 sıra, tekrar maviye geçtiğimizde 6 sıra bir ters bir düz lastik yapıp bitireceğiz. Burada tersine dikkat edin. Yani düz tarafta ters olarak örün. Çünkü katladığımız zaman düzü öne gelecek. Evet, ben patiğimin lastiğini de yaptım, bitirdim. 6 ters, 4 4 4 6 lastik. Arka tarafı da böyle. Şimdi bunu dikeceğiz. İsterseniz tığla dikin, isterseniz iğneyle dikin. Ben tığla dikmeyi tercih ediyorum. Evet. Şimdi şu mavi yeri maviyle. Evet. Şimdi patiğimizin geri kalan kısmını şu çizgilerine dikkat ederek evet. Şu ters ördüğümüz yeri diktim. Şimdi şurayı bağlayayım. Şimdi patiğimizi burası ön yüz olduğu için çeviriyoruz. Alt kısmında yine tersten dikiyoruz. Evet, şu mavi yerle mavi yeri denk getirelim.
Evet, patiğimiz bitti arkadaşlar. Şimdi çeviriyorum patiğimi. Bakın tabanı. Şu deliklere dikkat edin dikerken. Evet, patiğimiz böyle. İster buraya şu deliklerden kurdele geçirin, isterseniz ipinizle zincir çekip zincir olarak geçirin. Bu süslemesi size kalmış. Kolay gelsin arkadaşlar.